Merhabalar, ben Emre Evrenos. 99 yılında mezun olduğum günden itibaren aslında mobilya ile ilgileniyorum diyebilirim. İç mimarlık mezunuyum. Fakat mobilyanın iç mimarlıkla ayrılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Mobilyaya modern bir bakışım var. Çünkü tasarım dediğimiz şey çağdaş olmalıdır ve çağdaş bir şeyi tasarlayabilirsiniz, olan bir şeyi tasarlayamazsınız aslında. Dolayısıyla günümüz gerekliliklerini yerine getiren, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri tasarlamayı kendime bir tavır olarak seçiyorum. Som Interior ile yolumuz 2017 civarında kesişti. Aslında kişi olarak birbirimizi tanıyorduk ama bir firma tasarımcı işbirlikteliği anlamında çalışmaya başlamamız 2017. Çok doğru mantıkla ilerleyen bir firma olduğu için biraz da hem kendimi rahat hissettim hem de çalışmaların o anlamda faydalı ve iki taraf için de güzel gittiğini düşünüyorum. Ne istediğini bilen veya gerçekten amacının ne olduğu belli olan firmalar, daha doğrusu istediği şeyi iyi tarif edebilme özelliği çok önemli hem tasarımcı hem firma için. Dolayısıyla bu anlamda birlikteliklerden iyi sonuçlar çıkabiliyor. Tasarıma bakış açısı, yenilikçi anlayışı, işte demin bahsettiğim gibi aslında modern tasarım, çağdaş tasarımın ilkelerini oturtmuş bir firma. Dolayısıyla iyi tanımlanmış ürünler, iyi verilmiş bir ihtiyaç listesi her şekilde doğru çalışıyor, doğru çalışan ürünlere dönüşüyor. 12 civarı bir ürün üzerinde çalıştık şimdiye kadar. Bunların bazıları prototip aşamasında, bazıları gelişme aşamasında, eklenme aşamasında. Firmanın ürünlerini bilmeniz gerekiyor ki onlarla bağdaşabilecek ürünler tasarlayabilin. Dolayısıyla mesela PET isimli sandalyede mevcuttaki yemek masalarına, mevcuttaki tasarım diline bazen zıtlıklar, bazen benzerlikler yakalayarak uydurmaya çalıştığım bir üründü. Hafifliği, işte abartılmadan şıklaştırılmış detaylar ama aynı zamanda o küçük bir spor detayları da içine eklemeye çalışmıştım. Yine Bug isimli bir koltuğumuz var. Çift sırtlı bir böceğin kabuğu gibi düşündüğüm için bu arada ismi Bug oldu zaten. Küçük yer kaplamayan, çeşitli pozisyonlarda, çeşitli şekillerde sırtınızı destekleyebilen, marka kimliğini yansıtan bir ürüne dönüştüğünü düşünüyorum. Tabii arada ezber bozan dediğim tarzda ürünler de çıkıyor. Bu üzerinde oturduğum şu anda Maki. Genel olarak ürünlerde silüetinin akılda kalıcı olması, bir ürünü tasarlarken onunla ilgili akılda bir sıfat bırakma durumu. Silindir sırtlı koltuk, ismini bilmeseniz bile hafızanızda yer etmeye başlıyor. Bu önemli bir durum. Ürünü tarif ettirebiliyor hale getirmek. Bence önemli. Ada sofa özellikle ekstra ölçülerde bir ürün. Standart bir koltuk değil, standart bir kanepe değil, standart bir kullanım şekli yok. Ama bu tamamen sizi özgür bırakan bir şey aslında. Nasıl kullanmak istiyorsanız, yatmak istiyorsanız yatıyorsunuz, uzanmak istiyorsanız uzanıyorsunuz, 3 kişi oturabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış, tamamen kullanıcıya bırakmak, o kullanıcıyı da özgür kılan bir şey. Yani kullanıcı adına da güzel ve enteresan bir deneyime dönüşüyor. Yani kişisel bir adaya çevirmek amaçlarından bir tanesiydi. Onun da çoklukla tercih edildiğini ve beğenildiğini duyuyorum, görüyorum. O da beni çok mutlu ediyor. Son olarak yine öne çıkan ürünlerden bir tanesi Ghost Sehpa. Aslında o kadar detay saklamıyor ki 3 dikey yüzeyin birbirine çatkı yöntemiyle bağlanması ve üstüne bir yüzey oturtulması derecesinde basit. Değişik ebatlarda da değişik efektleri olabilen bir yan sehpası, büyük bir orta sehpası ve bir ara boy sehpasını onu da ikinci bir servis yüzeyi olarak kullanabiliyorsunuz. Benim kafamda ilk oluşan düşünceleri hiç düşünmeden, hiç beklemeden hemen bir kağıda aktarma veya bir nasıl durduğunu kendim görmem gerekiyor. Dolayısıyla bu neyle başlıyor? Eskizle başlıyor. Eskizin bir çıt öteye gitmesi artık maketleme olayına dönüşüyor. Eskiz maketi, makette yaptığınız değişiklikler. 3 boyutta oynama çok değişik bir his. Bildiğiniz heykel yapıyor
gibi bir hale dönüşüyor olay. Maketten de sonra içime sinmeye başladığı zaman o zaman prototip aşamasına geçiliyor. İlk fikri insan bozmaya çalışıyor eskizlerle, maketlerle vesairelerle. En sonunda oldu demeye başladığınız zaman bakıyorsunuz ki neredeyse ilk eskizin aynısı ortaya çıkmış oluyor. Malzemeyi olduğu gibi kullanmayı çok seviyorum. Mesela metalse metalliğini gizlemenin bir manası yok veya cam, keza ahşap öyle. Yani efektlerle değil, genel şartlarda malzemenin kendisiyle, fiziki özelliklerini kullanmakla. Mesela boru büküm bir sandalyenin, bir koltuğun metalin esneme özelliğini kullanarak ona bir konfor katabilmek vesaire gibi küçük kaygılarım oluyor. Bu anlamda samimi ürünler ortaya çıktığını düşünüyorum. Hani bir şeyin arkasında gizlenmiş detaylar değil veya hani ayağına kadar güzel ve başarılı bir şekilde çözerseniz o strüktürü, o zaman hiç saklamanın hiçbir anlamı yok. Eskizlerin ürüne dönüşmesi ve onun kullanılır halde görmek çok büyük bir keyif. Bunu ilk üniversite son sınıftaki final projemizde yaşamıştım. Projenin bir zorunlu bir bölümü olarak orada tasarladığınız bir mobilyayı ya prototipini, yani ya küçük ölçekli bir modelini ya da prototipini yaptırmanız gerekiyordu. Ben bir koltuk tasarlamıştım. Küçük bir öğrenci evi projesi için ve onu yaptırmıştım. İlk zannediyorum mobilyayı yapmak istememin ana sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü tasarladığınız bir şeyi gerçek halde görüp üzerine oturabilmek, kullanabilmek, uzun süreler kullanabilmek acayip büyük bir haz vermişti. Son 10 yıldır artan bir firma talebi, tasarımcılarla çalışma isteği, tasarımcının aslında firmaya hem firma için hem tasarımcı için bunun çift taraflı bir katma değer olduğunu yeni anlamış durumdayız. Bir firmanın kimyasının tasarımcıyla tutma durumu, tutup tutmadığını görme durumu bile çok önemli. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Süreçte firmalar ve şahıslar birbirini tanır. Totalde bunu yaşayabilmek için denemek gerekiyor. Bu ne demektir? Daha çok firmanın daha çok tasarımcı ile çalışması anlamına geliyor. İsteklerini, amaçlarını, firma hedeflerini doğru aktarabilen firmalar doğru iş birlikteliklerine daha çok açık oluyor. Mecbur olduğu için firma kurmak zorunda kalan çok tasarımcı var. Ben onlardan bir tanesiyim. Bazen istediğinizi yapmanız için belli adımlar atmanız gerekiyor. Veya istediğinizi yapabileceğiniz firmalarla denk gelmeniz gerekiyor. Enteresan bir çelişki bu ama ikisinin de olması gerekiyor bence. Son dönemde çok yaratıcı, çok düşünce seviyesi çok yüksek ürünler ve stüdyolarla karşılaşıyoruz. Bir tek şöyle bir şey rahatsız ediyor beni. Düşünceden ziyade teknik ve teknolojik imalat yetisi tasarımın önüne geçmeye başlıyor bazen. Birazcık o işin nasıl olduğunu, aslında nasıl olması gerektiğini bilip teknolojiyi ona göre adapte ederseniz ürününüze veya yaptığınız uygulamaya, o zaman değeri biraz daha artıyor bence. Her zaman gördüğümüz ama o değeri vermediğimiz, çünkü onun bize şimdiye kadar hiç öyle sunulmamış olmasından kaynaklı gündelik objeleri bile bir tasarım ürünü haline getirme düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. O işin altındaki basitlik, tasarlanmamışlık diyebilirim buna aslında. Hep oradaymış gibi düşündürtmek bir ürünle ilgili. Bu benim son yıllarda hep kendime taktik olarak aldığım durumlardan bir tanesi. Ne kadar basit o kadar iyi, ne kadar az detay o kadar imalat kolaylığı. İlk etapta o keşkeyi dedirtebilmek.